Şu an ekranda izlediğiniz durumu muhtemelen her gün yaşıyorsunuz. Hasbinallah. Oğlum shift basıyorum, nasıl duyabilirsin lan beni? Lan ya Allah'ını seversen yeter ya, yeter. Tamam. Gidin ya. Dediğiniz o anlar var ya. İşte o anların %90'ında aslında hileciye değil, kendi çıkardığınız ama farkında bile olmadığınız küçücük bir sesi elendiniz. Evet arkadaşlar, Counter Strike 2'de binlerce ses efekti var. Ama inanılmaz bir şekilde oyuncuların yarısından fazlası hangi sesin düşmana gittiğini, hangisinin ise sadece kendi kulaklığından yankılandığını bilmiyor. Bu videoda oyun kaderinizi tamamen değiştirecek, ekiplerinizin duyduğundan bile haberinizin olmadığı en kritik 12 ses ipucunu tek tek inceliyoruz. Kimisi küçücük bir zıplama, kimisi ise elinizdeki bombanın pimi. Ama hepsi rakiplerinizin sizi haritada kırmızı nokta gibi görmesine neden oluyor. Hazırsanız başlıyoruz. Bölüm 1. Silah ve ekipman sesleri. İlk olarak en çok yapılan ve rakiplere adeta ben buradayım, gelin vurun dedirten ekipman sesleriyle başlayalım. Birçoğumuz yerdeki silah alırken ses gitmediğini sanıyor. Eğer yerdeki bir silahın üzerinden geçerken shift tuşuna basmıyorsanız ya da çömelmiyorsanız karakteriniz o eşyayı alırken dışarıya çok net bir ses çıkarır. Bu ses ile düşmanlarınız eğer yakınınızdaysa %100 ihtimalle sizin yerinizi öğrenecektir. Aynı zamanda bu sadece silahlar için değil, bombalar ve kitler için de geçerlidir. Bunun tek bir istisnası var. Eğer bir takım arkadaşınız silahı doğrudan sizin üzerinize doğru fırlatırsa ve siz onu havada yakalarsanız ses çıkmaz. Ama yere düşürüp ondan sonra alırsanız geçmiş olsun. Yere düşme sesinden dolayı tekrardan yakalanacaksınız. Dürbün açma sesi. Özellikle AWP ve SSC-08 kullanıcıların en büyük hatası. Bir köşede pusmuş düşmanı bekliyorsunuz. Her şey harika. Tam düşman yaklaşırken dürbünü açıyorsunuz. Klik. Geçmiş olsun. Düşman o sesi duyduğu anda ya geniş açar ya da oraya flash atıp üzerinize doğru büyük ihtimalle rush atacaktır. Bu sadece keskin nişancılar için değil, AUK gibi taramalı silahlar için de geçerlidir. Dürbünü olan herhangi bir şey dürbünü açtığınız anda ses çıkaracaktır. Eğer yerinizi belli etmek istemiyorsanız, dürbününüzü düşman daha ses sınırınıza girmeden önce açmalı ya da yerinizi değiştirmelisiniz. Tabii ki de bunu bilmek biraz zor olabilir. Zeus'un bip sesi. CS2 ile birlikte gelen en tehlikeli detaylardan biridir kendisi. Zeus'u kullandınız. Tekrardan şarj olmasını beklediniz ve şarj olduğu zaman size bir bip sesi verdi. Bilmediğiniz bir şey var. Bu bip sesi herkes tarafından duyulabiliyor. Aynı zamanda işin kötü tarafı ne biliyor musunuz? Zeus'u elinizde tutmasanız bile, sadece envanterinizde dururken bile bu bip sesi düşmanlar tarafından duyulabiliyor. Bir yerde pusuda beklerken Zeus'unuzun bir anda envanterinizden bip sesi verdiğini düşünsenize. Gerçekten çok trajikomik. Atış modu değiştirme. Glock 18 ve FAMAS kullanırken sağ tıkla üçlü atış moduna geçiş yapıyorsunuz. Karakteriniz silahın arkasındaki mandalla oynuyor ve küçücük bir çıt sesi oluyor. İşte o çıt sesi yakın mesafedeki düşmanın kulağında adeta çançılıyor. Mod değiştireceksiniz, bunu güvenli bir bölgede yapmanızı öneriyorum. Reload aldatmacısı. Düşmanla karşı karşıyasınız ve merminiz bitti. Siperin arkasına geçip reload tuşuna basınız. Karşı taraf şarjör değiştirme sesini duyar duymaz üstünüze koşacaktır. İşte tam bu anı bir tuzağa dönüştürebilirsiniz. Reload sesini duyar duymaz quick switch, yani kısacası hızlıca bıçağı alıp geri silah çekme yaparsanız reload sesini yarıda kesersiniz. Düşman sizin hala savunmasız olduğunuzu düşünüp üstünüze koşarken siz çoktan merminizi doldurmuş veya tabancanızı çekmiş şekilde onu bekliyor olursunuz. Bölüm 2. El bombaları ve efektleri. Şimdi gelelim bombalara. Burada çok büyük bir şehir efsanesi var ve bugün bunu çöpe atacağız. Pim çekme sesi gerçeği. Birçok oyuncu elinde flash veya smoke varken pimi çekersem ses gider diye korkar ve pimi çekilmiş bombayla shift basarak yürür. Arkadaşlar saçmalamayın. Molotov hariç hiçbir bombanın pimi çekilirken ses düşman tarafından duyulmaz. Flash, el bombası, smoke, decoy, bunların pimlerini çekerken tamamen sessizsiniz. Ancak Molotov'la işler değişiyor. Molotov'u yakarken çıkan o çakmak ve alev sesi düşmana gidiyor. Ayrıca bir bilgi vereyim, bomba havada ilerlerken o çıkan uçma sesi her yerde her zaman duyulur.
bomba sekme sesleri. Fırlattığınız bombalar duvara veya yere çarptığında farklı sesler çıkarır. Ama çok kritik bir detay var. Decoy ve flashbang yere çarptığında tamamen aynı ses çıkarır. Eğer iyi bir rakibe karşı oynuyorsanız adam o sesi duyar duymaz yüzünü dönecektir. Bunu fake atmak için kullanabilirsiniz. Flash yerine decoy atıp rakibin arkasını dönmesini sağlayabilirsiniz. Bölüm 3. Hareket ve zemin sesleri. Hareket mekanikleri CS2'nin temelidir ve yürürken shift bassanız bile yaptığınız bazı hareketler sizi ele verebilir. Kutulara ve nesnelere zıplamak. Shift tuşuna basarak bir kutunun dibine kadar geldiniz. Nasılsa shift'e basıyorum deyip kutunun üzerine zıpladınız. Hayır, yanıldınız. Bir kutunun, varilin ya da herhangi bir yüksekliğin üzerine zıpladığınızda karakterinizin ayağı o nesneye çarptığı için hafif bir sürtünme ve basma sesi çıkarır. Bu ses shift bassanız dahi düşmana gider. Kusursuz sessiz düşüş. Peki yüksek bir yerden aşağı nasıl tamamen sessiz düşeriz? Formül basit. Düşerken havada çömelme tuşuna basılı tutun ve tam yere çarpacağınız milisaniyede çömelmeyi bırakın. Bunu yaptığınız zaman eğer ki zamanlayı tutturabildiyseniz sıfır ses çıkarırsınız. Su sesleri. Özellikle Anubis haritasında B tarafında veya kanallarda oynarken yapılan en büyük hata. Suya girdiğiniz anda ayağınızı sudan her kaldığınızda şılap şılap diye inanılmaz yüksek bir ses çıkar. Sudan tamamen sessiz geçmenin tek bir yolu vardır. Parmağınızı asla shift tuşundan çekmemek. Aksi takdirde benim muhabbet kuşumun banyo yaparken çıkardığı sesten farksız bir ses çıkaracaksınız. Evet millet, gördüğünüz gibi Counter Strike 2'de sadece iyi nişan almak yetmiyor. Haritayı adeta bir radar gibi dinlemek ve kendi çıkardığınız sesleri kontrol etmek de gerekiyor. Bu videodaki taktikleri oyunlarınıza entegre ettiğinizde rakiplerinizin sizi hile diye raporlama oranının nasıl arttığını kendi gözlerinizle göreceksiniz. Peki sizin bu listede en çok şaşırdığınız ses hangisi oldu? Veya sizin kullandığınız, benim bu videoda bahsetmediğim gizli bir ses taktiği var mı? Mutlaka yorumlarda buluşalım. Bana destek olmak, bu tarz detaylı rehberleri, pazar analizlerini ve heyecanlı kutu açılımlarını kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Envanteriniz bol droplu, oyunlarınız bol winli olsun. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.